Sanat dolu bir günden merhabalar. Bugün size 2025 gelmeden 2025 ajandamın doldurduğum kısımlarını göstereceğim. Direkt şöyle kütüphanemdeki kitapların tam listesini çıkardım. Böylece elimde hangi kitapların olduğunu daha net bilebileceğim. Şu şekilde hızlıca gösterecek olursam toplam 140 tane kitabım varmış. Kitaplığım kısmı böyle. Devamını gösterecek olursam tabii boş bir alan bıraktım daha sonra aldıkça doldurayım yıl içinde diye. Burası da Minnoş kızımın kitaplarını yazdığım yer. Yine aynı şekilde okuduklarımın üzerlerini çizdim. En azından hangisini okuduğumu hangisini okumadığımı bileyim diye. Ve evet. Burası da 2025 yılında okuyacağım kitapları yazacağım kısım. Görsel olarak çok araştırdım ve genellikle bu kitapların olduğu kısımlara yazıyorlar okudukları kitapları. Ben 2024 ajandamı o şekilde yapmıştım ama çok fazla okunaklı olmuyor. Dönüp baktığımda çok hoşuma gitmedi açıkçası o durum. O yüzden bir sayfaya bu şekilde bir görsel oluşturup okudukça numaraları boyayacağım. Numaraların olduğu kısımlarda atıyorum hangi kitabı okuduysam bir numaranın kitabı bu diye bu tarafa yazmaya karar verdim. Yani bu şekilde daha çok içmesinde açıkçası. Burası da izlediğim filmleri yazacağım kısım. Dizi kısmına da bu şekilde bir şey yaptım. Anime kısmını çizelge şeklinde yapmaya karar verdim. Çünkü malum anime isimleri çok uzun. Yani bu şekilde televizyon veyahut şöyle bir alan yapsam muhtemelen sığmazdı diye düşünüyorum. Yine en çok mutlu eden sayfa. Yıl boyunca hangi günler resim yaptığımı görebilmek için böyle bir tablo yaptım. Çizelgeyi özetleyecek olursak zaten beyaz kısımlar yapmadım. İşte yeşille boyayacağım kısımlar bir tane yaptığım gün içerisinde. Bazen 2 tane resim yaptığım zamanlar oluyor gün içerisinde. Onları mora boyayacağım. Kırmızı da 3 ve daha fazla olanlar. Muhtemelen bol bol yeşile boyanmış olacak. Resim çizelgesinden sonra aynı şekilde bir de kitap çizelgesi yapmaya karar verdim. Bunda da okuduğum günleri işaretleyeceğim sadece. Beyazlar okumadım, sarılar okuduğum şeklinde olacak. Tek listesi şeklinde geçiyordu. İhtiyacım olanlar ve istediklerim şeklinde. Evet, malum çizelgeye geldik. Bunların listelerini açıklama kısmına eklerim. Ben de internetten bir siteden buldum tam kitap listesini. Oradan yazıyorum şu an. Daha tamamını bitiremedim. Tabloları ancak bitirdim. Çok fazla kitap varmış. Ben bu kadar uzun bir liste olduğunu bilmiyordum. Listeyi tam doldurduktan sonra elimde olan kitapların üzerlerini çizeceğim ve almayı istediklerimi köşelerine yıldız atacağım. Hani önemli olanlar bu gibisinden bunlara öncelik gösterip al diye kendimi hatırlatma olsun istedim. Modern Klasikler 236 kitap diye geçiyor şu an. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi de bu bayağı kalabalıkmış. Bunun bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. 462 idi. Evet, 462 tane kitap varmış. Bunları daha yazamadım. Tablolarını yaptım. Tablolarını yapmak zaten bayağı zamanımı aldı. Bu kadar zamanımı alacağımı düşünmemiştim. En sonda da 1, 2, 3, 4 sayfam kalmış. Şurayı zaten karaladığım için defterin kalemleri deniyordum. Arkasına çıkıyor mu diye. Evet arkadaşlar, 2025 gelmeden 2025 ajandamı doldurduğum kısımlar bu kadardı. Görselleri merak edip kendi defterlerine de yapmak isteyen arkadaşlar olursa diye ben Instagram'dan paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Genel olarak bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ajanda hakkında merak ettiğiniz şeyler olursa yoruma yazmanız yeterli. Aynı şekilde şu çizelge de olsa çok güzel olurmuş dediğiniz şeyler olursa yoruma yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Hem size de bir taslak oluşturmuş olurum. Instagram'da paylaşırım. Oradan kendiniz yapmak isterseniz de o şekilde defterinize aktarabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.